Merhaba sevgili dostlar. Merhaba sevgili herkes. Neredeyiz? Göynük'te. Göynük sokaklarını geziyoruz şu anda. Dün gece buraya geldik. Göllerden sonra çok güzel bir yemek yedik. Evet. Ellerine sağlık yapanların. Evet, gerçekten çok güzeldi. Hani Tavsiye Bolulu ederim. diye demiyorum ama Evet, gerçekten. Bolulu üstadların yaptığı yemeklerden tatmadan geçmeyin Bolu'dan. Çünkü gerçekten çok lezzetli yemekler. Eti bir harika. Mantısı bir farklı. Zaten dünyaca ünlüler değil mi? Evet. Yani Türkiye'de de ünlüler öyle. ama Evet. dünyada da ünlüler. Biraz dolaştık ama şimdi sokakları tabii ki tekrar sizlerle beraber dolaşacağız. Gündüz vakti. Biraz Göynük'ten bahsedelim size. Göynük sizin de gördüğünüz gibi, göreceğiniz gibi tamamen hala Osmanlı mimarisini yaşatıyor. Sokakları ayrı güzel. Tarihi yerleri var. Onun haricinde tarihi hamamları var. Özellikle de Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocası Evet, Akşemseddin Akşemseddin Hazretleri'nin türbesi burada. türbesi mevcut. Muhakkak ziyaret edin buraya O geldiğiniz da zaman. ayrı manevi bir değere sahip. Sokakları çok şirin. Tamamen Osmanlı mimarisine sahip. Evet. Köpekler, kediler etrafınızda geziyor. Evet. Ve şehir çok sessiz. Evet. Bunun yanında İtalyanca'da, ilk İtalyanca'da çıkan Sitta Slov, dünyanın 30 ülkesinde olup Sitta Slov ünvanını alan nadide yerlerden bir tanesi. Evet. Biz Seferihisar'la tanıdık bu Sitta Slov'u. Yani yavaş şehir anlamına geliyor Türkçe'de. Sakin şehirlere verilen tabii bazı kriterler var bunlar için. Birçok hem de. Tabii birçok kriterler var. Şehrin bunu tamamlaması gerekiyor ki Sitta Slov ünvanını alsın. Ve burası da Sitta Slov ünvanına sahip bir yerlerden bir tanesi. Buraya Küçük Safranbolu diyorlarmış. Evet, aynı zamanda. Gerçekten orayı da andırıyor. Çok aynı küçük Safranbolu. Evet. Ama Safranbolu'dan işte biraz daha sakin. Evet. Ve daha büyük. Orası daha büyük bir alan. Evet, Safranbolu daha büyük. Evet. Burası biraz daha ufak. Daha küçük. Birazdan Saat Kulesi'ne çıkacağız. Eminim oradaki manzara da çok güzeldir. Merakla bekliyoruz çünkü tamamen hakim bir tepe. Evet. Şehrin içini gezdikten sonra, çarşıyı gezdikten sonra oraya da çıkacağız hep birlikte. Evet. Merkezi gezerken Gürcüler Konağı Müzesi var. Orayı da ziyaret edebilirsiniz. Orası da güzel, tarihi, içinde bakırlar, köylülerin yaptığı eşyalar, eski tarihi eşyalar var. Orayı da muhakkak ziyaret edebilirsiniz geldiğiniz zaman. Alacalı geziler Göynük'te Devam ediyor. Göynük, Bolu ili sınırları içerisinde merkeze 98 kilometre, denizden yüksekliği 730 metre olan şirin bir ilçedir. İlçe, Anadolu'da Türk kültürünün yaşayışını, yerleşme kültürünün önemli bir örneklerindendir. Göynük mimarisini ve doğallığını korumuş, geleneklerini sürdürmüş bir yer olarak önem kazanır. Özellikle yörenin oluşumuna göre biçimlenmiş sokakları ilçeye ayrı bir kültür zenginliği katar. Göynük, şeker fasulyesi, Ugut marmelatı, tokalı örtüleri ve tahta oymacılık eserleri ile ünlü bir ilçedir. Büyük kentlerin gürültüsünden, kalabalığından ve stresinden uzaklaşmak isteyenler için gönül rahatlığıyla gidebileceğiniz bir yerdir Göynük. var abi senin şimdi. Mahallesi alıcımız var bakın. Büyük harflerle doğal diyebilirsin böyle. Büyük harflerle. Evet. Her şey doğal. Her şey doğal. Bakın kozalak reçellerimiz var bakın. İçinde kozalığımız mevcut. Çam kozalakları. Tabii işte görüyorsunuz. Astırma iyi geliyor değil mi bunlar? Astırma, öksürüğe. Öksürüğe, bronşit, Evet. nefes darlığı. Bunlar biz kendimiz imal ediyoruz. Bir de şu var bakın. Bu da güve meriği. Onun marmelatı mı o? Marmelatı. Bunda şeker sıfır. Hiç şeker yok. ya. Güve meriği, güve meriği. Bunlar şekeri sıfır. Ama bunlarda şeker var. He. O
Kozalak tatlanması için mecburen. Bu daha çok şeker hastalarının kullandığı bir şey. Bunlar reçel olarak değil de şurup olarak, evet, ilaç olarak şurup bakmak olarak, lazım. evet. Mesela şu sirkeler hepten Sirkeleri siz mi yapıyorsunuz? kendi imalatımız. Elma ve armut sirkesi değil mi? Elma var, üzüm var, çam suyu var, efendim kiraz var. Evet. Böyle değişik alıç var, armut var bakınız. Bunlar hepten bizim kendi imalatımız kardeşim. Ellerinize sağlık. Çok güzel olmuş. Sağ olun. ...20. yüzyıl başlarına ait eski Türk evleri bakımından zengin olan Göynük, sahip olduğu 137 adet tarihi konut, 21 cami, türbe, çeşme, hamam, kule olmak üzere toplam 158 adet sivil mimari eser sebebiyle kentsel sit alanı olarak ilan edilmiştir. ...1330 yılında Orhan Gazi'nin oğlu Gazi Süleyman Paşa, Bağdat yolu üzerinde bulunan bu kenti onararak kendi ismiyle anılan cami ve hamam yaptırmıştır. İstanbul'un alınışında büyük payı olan Akşemseddin Hazretleri Türbesi bu iki eserin avlusundadır. Fatih Sultan Mehmet'in hocası olan ve 1459 yılında vefat eden Akşemseddin'in türbesi Göynük ilçesinde Gazi Süleyman Paşa Camii'nin avlusunda bulunur. Akşemseddin'in 1459'da vefatından sonra 1464 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan türbe altıgen planlı ve kubbeyle örtülü olup dış yüzü küfeli taşlarla kaplıdır. Kapısı sivri kemerli bir niş içerisinde olup üzerinde inşa kitabesi bulunmaktadır. Türbe içerisinde Akşemseddin ve oğulları Fakih ile Nuri Hüda Çelebilerin sandukaları vardır. 1387-1459 yılları arasında yaşayan Akşemseddin'in tasavvuf ve din alimliği yanında zamanın önemli bir tıp bilgini olması ve mikrobu keşfetmesi çeşitli kaynaklarca ortaya konulmuştur.
Kulesi'ne çıktık. Yokuş, merdivenler, zorlu bir yolculuk ama gelip ve göreceğiniz manzara inanılmaz güzel. Kesinlikle Göynü'ye geldiğinizde Saat Kulesi'ni görmeden gitmeyin diyebileceğimiz bir yer. Bu kule 1922 yılında Sakarya Meydan Muharebesi anısına yapılmış bir kule. O zamanın kaymakamı Hurşit Bey tarafından yapılmış. Gördüğünüz gibi üzerinde bir saat var, adını taşıyan Saat Kulesi. Bir demirci ustası tarafından yapılıyor Saat Kulesi'nin üzerindeki saatte. Buraya geldiğinizde muhakkak burayı ziyaret edin. Evet, biraz dediğim gibi çıkışı zorlu ama gerçekten burası tamamen Göynü'ye hakim bir tepe. Biz şimdi gezimize devam ediyoruz. Alacalı geziler devam ediyor.